Şu anda uygun fiyatlı ve güncel bir iPhone istediğimizde iPhone 12 önümüze çıkıyor. Peki 2024'te alınır mı derseniz, herkese merhaba dostlar, ben Ozan. iPhone 12 2024'te nasıl bir deneyim veriyor? Şu anki fiyatlarla almak mantıklı mı? Objektif bir şekilde konuşacağız ve 2024'te kullanmak serisinin devamı için de videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Destekleriniz gerçekten önemli. iPhone 12 2020 yılında çıktı. Yani 4 yıllık bir telefondan bahsediyorum. Şu anda sıfır fiyatlarına baktığımda 64 GB'lık versiyonuyla 128 GB arasında neredeyse hiçbir fark yok. 128 GB'lık bir iPhone 12 27.000 TL'ye rahatlıkla alabiliyoruz. Ve iPhone 12'nin en büyük rakibi de Galaxy S23. Değerlendirmeyi de son bölümde yapacağız. Şimdi tasarımla başlayalım. iPhone 12 tasarım açısından olsun, elde tutuş hissiyatıyla, genel hatlarıyla hala güncel bir cihaz gibi hissettiriyor. Özellikle köşeli kenar yapısı çok daha net bir deneyime sahip. Elinize aldığınızda bir o kadar kaliteli ve bir o kadar kompakt bir cihazla karşı karşıyayız. Arka kapak cam, çerçeveler alüminyum, malzeme kalitesi baya üst seviyede. Arka kapağın biraz parmak izi bıraktığında söylemeden geçmeyeyim. Kameraların dizilimi kasaya oranla kesinlikle minimalist ve hoş duruyor. Çentik güncel iPhone'lardan biraz daha büyük, fakat çerçevelerin ince olmasıyla tek elle kullanım baya kolaylaşıyor. Ekran yönünde de muazzam bir cihazla karşı karşıyayız. iPhone 12 6.1 inç XDR OLED Retina bir panelle gelirken ekranın renk başarımı, kontrast oranı ve doygunluğu tam bir amiral gemisi düzeyinde. Dokunmatik hassasiyeti, tepkisellik yönünde de çok başarılı olduğunu söylemem gerekiyor. 60 Hz olması evet bir dezavantaj, fakat 120 Hz'den geçseniz bile aradaki farkı çok hissettirmediğini net bir şekilde söyleyebilirim. Yazılım ve ekran arasında uyum gerçek anlamda yüksek seviyede. 1200 nit maksimum parlaklıkta bize hiçbir ortamda görme zorluğu yaşatmıyor. Desteklediği teknolojilerde de yok diyebilirim. Ekran olarak iPhone 14'ten de farksız bir konumda. Ekrandan Yonga setine geçtiğimizde burada ilk 5 nanometre işlemcilerden A14 Bionic bizlerle birlikte. Performans anlamında bizi çok uzun yıllar idare edecek bir telefonla karşı karşıyayız. İşlemciyi teste soktuğumuzda Geekbench'te Galaxy S23 ile, yani güncel amiral gemisiyle neredeyse aynı skorları alabiliyoruz. Bu gerçekten mükemmel bir deneyim. Oyun kısmında da her oyun için en üst ayarlarda 60 FPS'i rahatlıkla verebildiğini söyleyebilirim. Oyun esnasında sunmuş olduğu deneyimden fazlasıyla memnun kalacaksınız. Isınma noktasında da oldukça verimli bir işlemci. Uzun süreler oyun oynasak da hiçbir şekilde ısınmaya bağlı bir sorun veya rahatsız edici en ufak bir problemle karşılaşmıyoruz. 4 GB RAM iOS için gayet yeterli. Yazılım deneyimi iOS 16'da da kusursuz bir şekilde devam ediyor. Gerek uygulama açılışları, gerek arayüzdeki performans iPhone 14 Pro'yu da hiçbir şekilde aratmayacak seviyede. Şimdi donanımdan kameraya geçtiğimizde arka tarafta ikili kamera sistemini görebiliyoruz. Her iki kamera 12 megapiksel, ana kamera OIS ve Dolby Vision video kaydını destekliyor. İkinci kamerada ultra geniş açılı fotoğraflar çekebiliyoruz. Fotoğraf çekim kalitesi olarak renkler, detaylar ve gerçekçilik yönünde gayet tatmin edici. Gece çekimlerinde de her iki kameranın fazla başarılı olduğunu söyleyebilirim. Videolarda istediğiniz formatta çekin. 4K 60, 1080'e 30. Profesyonele çok ciddi anlamda yakın sonuçlar alıyoruz. Bu telefonla içerik üretmek, video konusunda yapabileceklerinizin gerçekten sınırı yok diyebilirim. Oldukça mantıklı. Ön kameramızda 12 megapiksel ve bu kamerada 4K 60 FPS destekliyor. Genel fotoğraf ve video kalitesi fiyatına oranla kesinlikle hak eden bir düzeyde. Tüm kameralarının dengeli olduğunu düşünüyorum. iPhone 12 2815 mAh batarya ve 20 Watt hızlı şarj desteğini beraberinde getiriyor. Kablosuz şarj desteğimiz de var. Açıkçası batarya performansı iPhone 12'de beni şaşırttı. iPhone 11'den daha düşük bir batarya ile gelirken
deneyim yönünde %10 civarı daha iyi bir performans alabiliyoruz ve benim bir günümü fazla şekilde çıkartabiliyor. Ortalama 8 saat civarı ekran sürelerini görebilmek mümkün. Stereo hoparlörler var. Dolby Atmos desteğiyle doyurucu bir dinleme keyfi veriyor. Hoparlör konusunda çok memnun kalacağınızı düşünüyorum. Kablosuz bağlantılarda da en güncel teknolojileri görebilirken 5G desteği tabii ki iPhone 12'de var. Face ID'de oldukça hızlı ve sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Zifiri karanlıkta da parlak bir ortamda da algılama sorunu hiçbir şekilde olmazken IP68'de de 6 metre suya yarım saat boyunca dayanabiliyor. Dostlar, iPhone 12 halen genel deneyimde hiçbir şekilde üzecek bir telefon değil. Burada oyun performansında da, kamerada da, ekran kalitesinde de bir amiral gemisi cihazdan ne bekleyebiliyorsak iPhone 12 halen rahatlıkla karşılıyor. A14 Bionic ve 4 GB RAM iPhone 12 için oldukça yeterli. Oyunlarda halen 60 FPS bir deneyimi rahatlıkla alabiliyoruz. Telefonu zorladığımızda aynı anda 3-4 uygulama kullandığımızda 4 GB RAM ve A14 Bionic fazla yeterli. Neredeyse 4 yıllık bir telefon olmasına rağmen kasma donma problemleriyle hiçbir şekilde karşılaşmıyoruz. Hatta iPhone 14 Pro kullanmış birisi olarak da iPhone 12'ye geçtiğimde gündelik kullanımda hız açısından hiçbir fark hissettirmedi. Bu noktada da hem uzun ömürlü hem de uygun fiyatlı bir telefon arayanlara iPhone 12 mantıklı bir seçenekken ben yine de bu fiyatlarda sıfır bir iPhone 12 almazdım. Bütçeyi biraz daha arttırıp kamerasıyla iPhone 12'nin önünde olan S23 almak bana çok daha mantıklı geliyor ve iOS bir cihaz istiyorsam da iPhone 13 en mantıklı seçeneklerden biri. Sıfır tarafında iPhone 13'e zorlamak çok daha mantıklı. iPhone 12 bence ikinci el olarak daha alınabilir bir cihaz diyebilirim. Şu anda 20.000-22.000 bandında tamir görmemiş temiz bir iPhone 12'yi rahatlıkla bulabiliyoruz. Ben ikinci el olarak iPhone 12'nin daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Ama ben illa sıfır alacağım diyorsanız da iPhone 12 alırsanız hiçbir anlamda üzecek bir telefon değil. Bu telefonun en büyük eksisi ekranın 60 Hz olması. Bunun dışında batarya performansı ortalama olarak bir günü rahatlıkla çıkartıyor. Tasarımı çok fazla ısınmaması ve kamera performansıyla da benim beğenimi kazandı. Kamera deneyimini bir özetlemem gerekirse özellikle video kısmında stabilizasyon, renk doğruluğu, genel video kalitesinde bu fiyatlarda S23 dışında en iyi telefon diyebilirim ve iPhone 11'e göre de ısınma, güncelleme desteği ve ekran konusunda da büyük artıları var. iOS 14'te çıkmış bir telefondan bahsediyorum. Şu anda iOS 17'yi de aldı ve en kötü ihtimalle iOS 20'ye kadar güncellemeleri almaya devam edecek. Yani şu an için minimum 2 yıllık bir güncelleme desteği var. Güncelleme desteğini bir kenara bırakırsam iPhone 12 şu an bile alsanız en az 4-5 sene rahatlıkla götürecek bir telefon diyebilirim. Dediğim gibi Apple tarafında ben minimum iPhone 13'ten yanayım ama ikinci el fiyatıyla da iPhone 12 rahatlıkla değerlendirilebilir. Son olarak da iPhone 12'yi bir özetleyecek olursam donanım, kamera, batarya her açıdan düşündüğümde büyük bir falsosu yok. Tek elle kullanımı kolay, kompakt, hafif ve iOS bir cihaz isteyenler için iPhone 12'yi önerebilirim ama dediğim gibi ikinci el tarafını değerlendirmekte fayda var. Peki sizce iPhone 12 hala alınır mı? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Bana destek vermek ve bu serinin devamı için de videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ben Ozan ve bir sonraki videoya kadar hoşça kalın.